Olmazsa tekrar başlarız. Arkadaşlar yepyeni bir videodan merhaba. Bugün bu kanalın ilk kez bir konuğu var. Konuğu kardeşim Berk. Özbeöz kardeşim, yani gerçekten kardeşim. Bu kanalda bugün kendisinde çok yakından tattığı, deneyimlediği bir şey anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur sizin için de. Bugün Almanya'da yüksek lisansa nasıl gelinir videosu çekmeye çalışacağım. Yine çalışkan bir insan olduğum için notlarım hazır. Ben kendisine soruları hazırladım. Şimdi videoya geçiyoruz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz benim motivasyonum için çok önemli. İyi seyirler. Kendimden bahsedeyim biraz. Herhalde burayı kameraya bakarak yapmam Evet, daha doğru. burayı kameraya bak. Bence ben de bakacağım. Okay. Biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Berk. 25 yaşındayım. Şu anda Almanya'da pil malzemeleri ve teknolojileri üzerine master'a başladım. Bayreuth diye küçük bir şehir. Kariyerimin buraya evrilmesinin başlıca sebebi şu. Şöyle söyleyebilirim. Ben de Kadıköy Anadolu'da okudum, Burak gibi aynı. Bir tane abim, babam mühendis olunca ben dedim ki hani bu çok basit ve yani çok belirli bir yol. Ben bu yolu gitmesem de olabilir herhalde diye düşündüm. O zamanlar çok ilgi duyuyorum yani kimyaya, fiziğe. Koç Üniversitesi'nde kimya okudum. Ama o zamanlarda da çok ilgiliyim yani. %100 bursluyu söyle abi, şimdi zengin değiliz yani. %100 burslu. Bence belli ama yani böyle bir gidişatta benim hani... Ya belli olmaz ama yani. %100 burslu olmayabilirdi. Ben sevmem 30. böyle şeyleri. Tamam. Ben aşağı yazarım. Tuttu diyor. Tuttu diyor. Doğru söylüyorsun. Tamam, devam et. Çok bölüyorum. Evet. Baktım hani ben kimyada iyiyim de. Kimyager olabilirim sanki gibi bir düşünce iyice içimde yeşermeye başladı. Sonra laboratuvarlarda çalıştım. Sonra 2. 3. seneme doğru işte biyoorganik laboratuvarına girdim. Orada çok keyif aldım o işten. Sonra fark ettim ki hani ıslak kimya da bana göre değil. Çünkü bir reaksiyon yapıyorsun. Bu ne hocam? Islak kimya ne hocam? İşte şu bildiğimiz türden kimya, bir şey karıştırmalı kimya. Çok Yani mesela böyle bir zor ayrım iş. var. Mesela kuru kimya falan. Tabii benim yaptığım şu an kuru direkt. Kristallerle ilgileniyorum. Ben fırına atacağım. Peki şöyle bir şey oluyor mu mesela? İki kimyacı konuşurken hocam ben kurucuyum yalnız, ben giremem o işe falan gibi. Olur. Olur. Kimyacılar arasında böyle bir hocam var mı? Yani ben bu işi yapmayacağım ama o sırada da bu arada okulu da erken bitiriyorum. Yani sürekli ders alıyorum. 5 ders alsam bitecek zaten okul. Ben 6 alıyorum, yaz okulu yapıyorum falan. Okul çok erken bitiyordu. Dedim ki benim okulu bir şekilde uzatmam gerekiyor ama öbür türlü bursum gidecek. Evet. Ben de dedim ki hani çift anadal yapsam bursumu da korurum. Hani başka laboratuvarları da denerim. Ben de bunu düşünerek aslında işletmeyle çift anadala başvurdum. Hani biraz da kolay olur diye. Buradan tabii işletme okuyanlara da göz kırpıyor olacağız ama kolay bir bölüm gerçekten. Onu da okuduk. Yaptık hocam, onu da yaşadık. Ya öyle de bir senaryo oldu. Arkadaşlar canım eşim kahve yaptı. Canım eşim dememden niye bu kadar rahatsız ya? Şey oluyor. Hayır, gayet güzel diyor canım Tatlı eşim. bence. Evet. Canım Ya eşim ama bu canım. arada biraz böyle şey bir tavrı da var. Hani şaka yapıyormuş gibi de duruyor ama Hayır, bence evet. diye alışılır bu. Evet, Dil böyle bir şey. Diye yani. diye alışılıyor bu arada. İnsanlar hep mesela bir videoda bir yerde canım eşim diyorum, bir yerde eşim diyorum. Abi canım eşim dememişsin demişler. Ciddi söylüyorum, yemin ederim sana. Neyse bu işletme çift anadal devam ediyor. Covid döneminde de hani insan bunalıyor ya. Evet. Ben Erasmus'a başvurmuştum. Kopenhag'a gittim, işte lay lay lon bir sürü ders aldım. Aslında çok güzeldi. Orada Copenhagen Business School'a gittim. Bayağı keyifliydi ya. Kopenhag gerçekten benim ufkumu çok genişletti. Çünkü bir noktada öyle bir baloncuğun içinde ki herkes. Ya özellikle de Erasmus'un tabii doğası gereği aynen. Kimse oraya ciddi bir şey yapmaya gelmiyor. Orada ne yapsam ne etsem ben baktım hani kimyada akabilirim yani. Hala bilimi seviyorum çünkü. Sayılardan da anlıyorum. Artık seni tanıdık, Kule'nin ucuna kadar geldik. Neler yapmaya başlayarak bu sürece dahil oldum. Biraz ondan başlayalım. Master yapmaya Enerji karar verdim. alanında Evet. bir şey, piller olabilir, enerji, yeni dönüşlü yenilenebilen enerjiler. Bir şekilde bu alanda bir master arıyorum hatta. Arıyorsun. İlk olarak o zaman nereden başladın? Yani hangi sitelere baktın diyebilirim buna, ya da nasıl baktın? Burada benim araştırdıklarım var. Örneğin bu siteleri sana soracağım. Örneğin ilk site UniAssist var. Direkt. Ondan sonra DADD var. DADD'de neler yapılıyor? Biraz bunu anlatalım. UniAssist'in temel işi aslında Başvuru yapmak. Başvuruyu oraya gönder. Senin oradan üniversite bakmanla alakalı bir durum yok aslında. Evet. UniAssist'in yaptığı iş aslında diplomaların denkliğini vermek. Yani oraya UniAssist'teki istenen belgeleri oraya yükledin. Tamam. Sonra UniAssist diyor ki sana sen Almanya'da şu tarz bir diplomaya sahipsin. Her üniversiteye başvurabilir konuda. Evet. UniAssist aslında başvuruların yapıldığı site. Peki DAD'de benim araştırdığım kadarıyla ben söyleyeyim. Eksisi varsa sen de eklersin. Arkadaşlar DAD'de şöyle bir site. Orada üniversitelerin
fakültelerin hatta bütün bölümlerin neler içerdiği, ders programları, kaç sömestr olduğu, başvuru tarihleri, derslerin neler içerdiği, önemlilik masrafları, harçların ne kadar olduğu, mesela otobüs biletleri ne kadar, bulunduğu şehirdeki otobüs biletlerinin kaç para olduğuna dair tüm masrafları bile yazdıkları çok detaylı bir site. Yani aslında şöyle yapılmasını önerebiliriz. Seninki de öyle. Önce DAD'den sitesinden arkadaşlar hangi üniversiteye, hangi bölüme, hangi fakülteye belki de öncelikle gitmek istediğinize karar veriyorsunuz, araştırıyorsunuz. Sonra Unisys'te giriyorsunuz, belgelerinizi yüklüyorsunuz ve bu üniversitenin bu bölümünde başvurunuzu yolluyorsunuz. Hatta ya önce web sitesinden direkt link oluyor genelde. O bölümün web sitesinde böyle başvurursun diyor. Tamam. Başvuru portalı açılıyor. Başvuru portalında diyor ki üniversitede belge yüklemen lazım. Linki açıyorsun. Bam, üniversitedesin zaten. Burada o zaman bir soru daha var benim kafamda. Tek tek üniversitelere başvuru yapılabiliyor mu? Mesela Bayreuth böyle miydi? Ya da sen mesela Dortmund Üniversitesi'ne de başvurdun, Münih Tekniğe de başvurdun. Bunlardan farklı olan var mıydı yoksa hepsi Unisys üzerinden mi yapıldı? Hepsi esasında kendi web siteleri üzerinden başvuru alıyor. Evet. Kampüs portalı deniyor Kampüs ona. portalı, evet. Ya kampüs işte Uni Bayreuth olacak benim Evet, durumumda aha. ya da TU Dortmund gibi. O portalın içine Unisys'ten aldığın denklik belgesini yüklüyorsun. Oha, süper bilgi bu. Evet, Çok iyi direkt bilgi. oradan yani Unisys'ten başvurmuyorsun aslında ama Unisys'in yaptığı temel şey o yüzden ona ayrıştırmaya çalışıyor. Unisys bir nevi bizim profesyoneller için kullandığımız ana bin gibi bir iş yapıyor. Evet. Şimdi oldu. Aynen. Tamam. Ben biraz bunu direkt Unisys'ten yapılıyor gibi düşünmüştüm. Tamam. O şu an daha iyi oldu. Her türlü yine üniversiteden başvuruyorsun dediğim gibi. Tamam. Hangi belgelerden başlamadan önce en kritik sorulardan biri, 2 tane soru var. Belirli bir not ortalaması var mı? Bu ilk sorum. İkincisi de sadece Almanca mı bilerek yapılıyor bu yüksek lisans yoksa İngilizce bilerek de yapılır mı? Hatta bir sorum daha var. Almanca bilmeden Almanca bölümünden kabul olunur mu? Bu soruyu ben cevaplayacağım. Bu sorunun cevabını biliyorum. Ben de yok olacağım. Tamam. Bana da söyle yani. Bu sorunun cevabı şöyle. Diyelim Almanca bilmiyorsun ama Almanca bölümden şartlı kabul alabilirsin. Arkadaşlar eğer hiç Almanca bilmiyorsanız da Almanca bir bölümden kabul alabilirsiniz fakat bu şartlı kabul oluyor. Size kabulü şartlı olarak veriyorlar. Vizenizi alıyorsunuz. Burada okumaya başladıktan sonra bir sene içinde B2 seviyesine geldikten sonra dil kursu alıyorsunuz sadece. Ondan sonra üniversiteye başlayabiliyorsunuz. Belirli bir ortalama var mı ve sadece Almanca mı bilmemiz gerekiyor? Soruların cevabını da senden alacağım. Burada direkt DAD'ye başvurabilirler zaten. Hani orada İngilizce parametresi var. İngilizce 1000 tane bölüm çıkıyor. Anahtar kelimelere göre zaten aratırlar. İngilizce bölümlerden kabul olarak buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Almanca gerekliliğine gerek yok. Tabii. Ya Peki. eksik dersiniz olabilir. Son şeyi bekliyorlar. Mesela benden keza A1 vermemi bekliyorlar. İlk senenin sonuna kadar. Hani onu da öğreneyim bir zahmet. Şimdi belirli bir ortalama var mı? Dortmund Teknik'ten reddettiler mesela. Ben red aldım. Ben de red aldım canım. 0.2 ile ortalamam tutmadığı için red aldım. Tamam arkadaşlar bakın. Master'dan bana dedi ki her şeyiniz tam, yalnız işte master için bir ortalama sınırı vardı. 0,02 puanla bile tutmadığı için devam Tamam. edemeyecek. Şöyle o zaman bazı bölümlerde ortalama gerekliliği olduğunu zaten söylüyor olacak. Tabii. Tamam. Ama benimkinde şey bekliyor. Kimya işte STEM diploması bekliyor sadece. Yani bu da diplomayı almak zaten 2 üstünde olman demek. Hepsinde yok o zaman yani. Tabii, aslında. tabii, Her, hepsinde her şey yok. her bölümde yok. Peki İngilizce efendim oğlum. Peki İngilizce yeterliliğini kanıtlamanı istiyorlar. IELTS ve TOEFL başka sınav var mı? TOEFL aldım. Tamam, TOEFL'dan kaç aldın? 106 almıştım. Bunun bir minimumu var mı? Onun minimumu 90. 120 üzerinde. Speaking, writing, listening bilmem 30 ne. mu? 30. Her birinden de 22 almanı beklerler, 90 olur. Senede 2 kere başvuru aslında yapılabiliyor. Bölüme göre. Ha, sorulardan biri bu. Onu zaten yine DAD'nin sitesinden bakacaklar, onu görecekler. Üniversite paralı mı hocam? Üniversite parasız. Bu Almanya'nın hatta ismini unuttuğum, bakmak lazım ona da, bir tane şey var işte, herkes için her zaman her yerde eğitim falan, öyle bir sloganı var. Eğitim aslında bedava teknik olarak. Harç var mı? 2 tür para ödeniyor. Bunların Güzel. tamamı 150 euro geçmiyor semester için. Bir tane ücret var dediğim gibi. Bir tanesi öğrenci kulüplerine giden bir fon, yani ona ödenen bir harç aslında. İkinci kısımda aslında dönemlik toplu taşıma abonmanı. Okul harcının içinde size bunu zorla ödetiyorlar. Toplu taşımaya para ödemiyorsun. Ama şöyle bir şey var. Bloke hesapta para göstermen gerekiyor. Bu doğru. Tabii. Yani Aynen. bir sene okuyacaksın, onun içinde 900 kaç euro? 934 euro. 934 euro çarpı 12'yi Aynen. hesabına koyup vize başvurusuna giderken bunu göstermeniz gerekiyor arkadaşlar.
Bu must yani, bu zorunlu. Bu must. Peki başvuru Tough belgeleri, must. evet, esas başvuru belgeleri kısmı çok önemli arkadaşlar. Bir tane ben söyleyeyim en başından. Söyle bakalım. Çok güzel bir motivation letter yazmamız gerekiyor. Doğru mu hocam? Doğrudur. Motivation letter nedir? Biraz bize çok kısaca anlatır mısın? Abi motivation letter aslında bu benim motivasyon mektuplarım tam olarak bu videonun başında Evet, olduğu anlattım. gibi kendimi anlatmam. Sonra dünya görüşümden bahsetmem ve gelecekte neye evrilmek istediğimi gösterdiğim aslında bir metin. Bu Tamam. kadar. Ne kadar sayfa ve ne kadar kelime limiti belirliyorlarmış. Bunu geçmeyin diyorlar. Ben araştırdım. Mümkündür. Bizde aslında benim üniversitem bunların hiçbirini beklemiyordu yani ama ben hani işin prosedürünü bildiğim Tamam. için biraz da doğrucu olduğum için yaptım. Tamam. Ama genelde bir sayfadır. İşte 12 puntodur, 11 puntodur. Tamam. O bir sayfada hani güzel gözüksün diye alttan imzalı, isimli boşluk bırakınca aslında toplam 300 kelime, 400 kelimelik bir şeyden bahsediyoruz. Hangi belgeler lazım? Ve bu belgelerden hangilerini çevirttin, hangi dile çevirttin diye soruyorum. Soruyu sordum. Vize başvurusu talebi açıyorsun. Orada sana diyorlar ki şu belgeleri toplayacaksın. 41F dokümanı geliyor sana. Evet, 41F. Arkadaşlar 41F'ten başvuracaksınız. Bu da çok iyi bilgi. 41F'in içinde hiçbir yerde şey yazmıyor işte apostilleteceksin mi? Evet, yazmıyor. Mesela diyor ki Türkçe olan belgelerin Almanca tercümesi gerekmektedir. Evet abi. İngilizce olan belgelerin. İdata'yı aradım bana posta koydu. Dedi ki İngilizce dünya dili biliyorsunuz değil mi? Tabii ki kabul ediliyor. Tamam, o zaman yani Fair yani. tamam, o zaman İngilizce belgeleriniz varsa bunları çevirmenize gerek yok Tabii, arkadaşlar. Türkçe belgeleri Almanca'ya ya da İngilizce'ye çeviriyorsun o zaman. Aynen. Onu anlıyorum. İngilizce'ye de çevirebiliyorsun. Aynen. Büyük ihtimalle İngilizceye çevirmek belki daha ucuzdur. Tamam. 41F'te iki şey söyleyecektim. Bir tanesi İngilizce, Türkçe. Apostile de gerek yok. Heh, bu da çok iyi bilgi. Çünkü yine aynı belgenin içinde apostil diye arattırdığınızda şey çıkıyor. Apostil istediği durum şu. Yine bu ihtiyacı olan olacaktır buna. Evet. Biz evliyiz mesela. Sen master'a gidiyorsun. Ben de tabii senin aracılığına gitmem gerekecek. Evet. Master aracılığıyla aile birleşimi yaparsak bizim evli olduğumuzu apostillemem gerekiyor. Çünkü Tamam. bunu devlet kanıtlayabilir sadece. Hangi belgeler üniversiteye yüklendi? Biraz bundan bahset. Bahsedeyim. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz çünkü. Tamam. Üniversite klasörümü açtım sana. Çok güzelsin. Ne yapmışım? Motivasyon mektubumu yüklemişim. Evet. Referans mektuplarımı yüklemişim. Referans mektupları ile ilgili Güzel. üstünde üniversite mührü, damgası ne bastırabiliyorsanız bastırmaya çalışın. Üniversite mührü yok diye bir tane üniversite, Ulm Üniversitesi. İsmi lazım hocam. Zan altında bırakmıyorsun. CV? CV de koydum tabii. CV'yi koydum. CV'nin formatı işte ne diyor? Tabular format diyorlar ona. Böyle tablo halinde ama tablo değil aslında, sıralı. CV'de fotoğraf yok bu arada. Yok, CV'de aynen. fotoğraf yok. Mail ile başlıyor arkadaşlar. Eğitimleri var. Professional experience var. Aşağı iniyorum. Bu arada bir sayfa gerçekten. Computer skills var. Interest var. Bu kadar. Interest dediğin hobiler aslında. Tabii. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir sayfa bile değil bu arada. Çok kısa bu. Aynen. Bununla gayet kabul olunmuş duruyor. Bu çocuk burada şu an. Söyledim. Hocam bir soru daha soruyorum. GRE ya da GMAT verdin mi? Yok, onları vermedim. Onlar sanırım en çok onu isteyen İsviçre falan istiyor galiba onları. Tamam ama Almanya'da hiç GRE ile karşılaşmadım. Tamam ama şöyle bir şey var. Yani istenen bölümler olabilir. Bunu zaten Olabilir, tabii. DAD'de bu görecekler değil mi? Tabii. Tamam. Başka belgeler? Diploma supplement. Aslında diploma supplement teknik olarak transkriptinle aynı belge. Bunu okuldan mı alacaklar Bu direkt yoksa? okuldan alınıyor, evet. Tamam. Vermeyebilirler. Sadece transkriptle diploma veriliyor bize mesela. Bu diploma Evet. supplement başka bir şey. Bunu istemen gerekiyor. Diplomanı alırken diploma supplement'ı da alabilir miyim diyorsunuz. Tamam, basıyorlar. İngilizce yeterliliğim dediğim gibi TOEFL olabilir. Ya şunu University of Bayreuth şunu da kabul ediyor. Üniversiteyi İngilizce okuduysan kabul ediyor. Münih Teknik de kabul ediyordu bunu. Lise diplomanı ve lise transkriptini bekliyorlar sen. University Entrance Exam demişim. Oha, bu bildiğin ÖSS'ye mi koymuşsun? Aynen. Bak, sınav sonucum Evet. ve yerleştirme sonucumu İngilizceye çıktı. İngilizceye çevrilmiş. Bunu sen mi yaptın? Tabii, tabii. Noterden ama noterlettirmişsin. Tabii ya genelde zaten çeviri ofisleri hep noterlerin dibine kuruluyor. Evet. Hemen gidiyorlar öğle arasında imzalattırıyorlar. Bildiğin evet arkadaşlar, ÖSYM'den aldığı sınav sonucunu tercüme ettirmiş ve noterde, hocam 12. noteri söylemekte sıkıntı var mı? Reklam. İstanbul 12. noteri. Teşekkürler. Galiba bu kadar. Bu kadar. Sonra bunları yükledikten sonra aşağı yukarı sanırım 3 hafta, 5 hafta da olabilir. Emin olmamakla birlikte 4 hafta diyelim. 4 hafta diyelim. VPD diye bir belge geliyor. Preliminary Review Documentation dedikleri şey. Hani ön denklik gibi Evet. bir şey. Başvurunuzu gördük. Vorprüfung bu ön onay. Evet. Ön onay. Sonra diyor ki işte bu doküman diyor Almanya'daki bütün üniversitelere girebilecek hakkı olduğunu gösterir. Kabul ettim değil bu. Hayır canım, bu. Ben üniversitede diyorum ki benim diplomam bu. Ben Bayreuth Üniversitesi'ne başvuracağım.
Dikkat edersen bu belge Bayreuth Üniversitesi için basılıyor. Evet, onu söyleyecektim zaten. Onu söyledim. Münih Teknik'te yine aynı belge, sadece Münih Teknik yazıyor üstünde ve başvuru Tamam. numarası farklı. Tamam. Çok iyi ama. Aynı belge. Bu belge Unisys'ten geliyor. Evet. Tamam. Bu da önemli. Bir tane, yani hangi üniversiteye başvuracaksanız o üniversite için özgün olan, sizin denkliğinizi gösteren bir tane kompakt doküman yolluyorlar. PPD belgesini aldıktan sonra bu PDF'i okulun sitesinin, yani okulun portalına, başvurduğun okulun portalına yüklüyorsun. İlk başvuru, bu şey dedim ya, her okula özgün olarak Basılıyor. Oluşturuluyor. halbuki ilk kısmı farklı sadece. İkinci kısımda yine senin ortalamanda değişen bir şey yok ya, her şey aynı. O yüzden şöyle bir şey var. UniAssist'te ilk başvurunuzu yaparken, ilk kez denklik alırken 70 euroya mal oluyor. Ondan sonraki her biri 30'ar euroya mal olacak. Süper bilgiydi hocam. Bunu iyi ki hatırladın. Hakikaten önemli olduğu için hatırlamaya çalışıyorum. Tamam, çok iyi. O yüzden nokta Biraz atışı atmak iyi önemli olur, yani. tabii. Şimdi 10 tane okula başvursan 300 lira para yapar. Hocam bir soru daha demin söylemiştin. Başvurunuzu okullara yaparken yurtlarına da başvurun dedin. Bu çok önemli. Evet. Böyle öneriyorum. Ben kabul geldiği gibi hem İDATA'dan randevu talebi oluşturdum, hem de her üniversiteye başvururken her üniversite için yurtları açıp, ama işte o da exponential artıyor böyle. Tabii Çünkü ki. ben bunu yapmak istiyorum. 6 tane üniversite ve bölüm. Tabii. Her 6 üniversite için 10 tane Yurt. yani tam zamanlı bir işten bahsediyoruz aslında burada. Evet. Hem para biriktirip bir de o expatria'ya bloke hesaba yollayacağınız parayı biriktirip çalışırken bir de bunu yapmak gerçekten tam zamanlı iş. Evet, o yüzden dedim aslında nokta atışı atıp yurtlara da onlara göre başvurmak önemli. Ama dediğim gibi başvurduğunuz bölümün yurtlarına bakıp oralara da başvurmak çok önemli. Bir avantaj sağlıyor. Çünkü Evet. çıkması da zor, çıkmayabiliyor. Mesela 1,5 dönem sonrasında veriliyor genelde. Evet. Bana Böyle dediler şeyler ki var. 1 ila 3 sömestr sürebilir ama tesadüfen çıktı ertesi Evet. hafta. Peki başvurunu yaptın, belgelerini yükledin, hatta okuluna nokta atışı attığın için yurduna da yazdın bilmem ne falan filan. Beklemeye başladın. Onay nasıl geliyor? Nasıl oluyor? Onaylandığını nasıl anlıyorsun? Abi bekliyorsun artık Evet. bu hafta gelmesi lazım, ertesi hafta gelmesi lazım. Sonra bir sabah uyanıyorsun, mail var bir tane. Başvurduğun bir avuç üniversiteden bir tanesinden mail. Redde gelmiş olabilir yani. Aha. Açıyorsun. Eğer kabul aldıysan bir tane PDF Aha. belgesi. PDF'in içinde de işte sizi tebrik ederiz, carttır cürttür bir şeyler. Tamam. Sonra insanlara kesinlikle o gün İDATA'nın sitesine girip Direkt. 41F başvurusunu yapmayı öneriyorsun, değil mi? Aynen. Zaten bu arada İDATA'nın web sitesinde 41F falan diye seçmeleri gerekmeyecek. O soruyor işte ne için gelmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Yüksek lisans, yüksek öğrenim, bir şey onu 41F alman gerekiyor. Randevu talebi açtık diyorlar. Önce Evet. web sitesinden yaptığımız şey yani ben randevu almak istiyorum diye İDATA'ya söylüyorsunuz. Aslında Çünkü yaptığımız şey bu. Schengen gibi değil. Bu bir oturum tipi vizesi. Oturum başvurularını konsolosluk atıyor. Yani konsolosluk İDATA'ya diyor ki ben bugün de bu arkadaşı alabilirim diyor. O yüzden aslında İDATA bir şey yapmıyor. Sadece datayı topluyor, konsolosluğa gönderiyor. Senin başvuru tarihlerini yazdım. Arkadaşlar 17 Temmuz günü Berk İDATA'ya girip başvuru talebini yaptı. Doğru muyum? Sonra kaç gün sonra sana başvuru günü atandı onu söyleyelim. 5 Eylül. 5 Eylül'de aynen evraklarımı vermem için bana şey yapıyorlar. Seni çağırdılar 5 Eylül'de. 5 Eylül'de gittin, belgelerini verdin. Bu arada bu sana gönderilen PDF belgesinin çıktısı yeterli değil mi? Orijinaline gerek yok. Orijinal diye bir şey yok. Bu zaten. Bu belge. zaten. Yani Tabii. çünkü sana Bir de sanırım sanırım kargolamasını bekleyemezsin. tabii ki zaten kargolamıyorlar. Zaten sana gönderilen kabul mektubunun içinde arkadaşlar bir barkod var, application number var, bildiğin Ya bu- QR kod gibi bir barkodlu bir şey var. Evet, zaten yalancı bir şey gönderemezsin. Aynen. Tamam. Onlar bakıyorlar. Sistemde var yani. Tamam. 5 Eylül'de belgelerini teslim ettin. Kaç günde vizen geldi? Onu da söylüyorum. 12 Ekim'de vizen çıktı. Aynen. Yani 17 Temmuz'dan 5 Eylül'e bir kere 1,5 ay mı var? Evet. 1,5 ay var. 1,5 aydan fazla var. 5 hafta 5 da Eylül'den de var. 5 Ekim'e burada, 5 haftada burada var. Yani yaklaşık 3 aylık başvurunuzu yapmak istediğiniz günden vizenizin çıkmasına göre bir süre var. Buna da kesinlikle dikkat edin. Sonra vizeniz çıkıyor ve buraya geliyorsunuz. Umarım sizin için çok faydalı bir video olmuştur. Birinci ağızdan aldık bilgiyi. Gerçekten bir ay önce gelmiş bir insanlar aldık. Daha Taze. hızlı, daha taze bir bilgiyi alamazdık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten teşekkür ederim. Ne demek? İyi ki geldin. Kanalıma konuk oldun. Evimize konuk oldun. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.